Herkese merhaba. Sizleri 2013 yılı Dünya Şampiyonluğu maçına götürüyorum. Beyazlarda Anant, siyahlardaysa Carlsen. Hazırsanız oyuna başlayalım. E4, E5, at F3, at C6, fil B5, İspanyol açılışı, C6 atına dolayısıyla E5'e baskı uyguluyor. At F6, Berlin savunması, E5'i savunmak yerine E4'e baskı uygulayarak karşılık veriyor. D3, E4'ü destekledi. Fil C5, fil alır C6'dan sonra E5 düşüyormuş gibi gözükse de fil alır C6 yapılırsa D alır C6, at alır E5'e, vezir D4. Ver atı, ver matı derdi. Nerede kalmıştık? Fil C5, C3. C2 karesinde fili için yer açarken D4 sürüşünü destekliyor. Kısa rok, kısa rok. Taraflar şah güvenliğini sağladı. Kale E8, E5 desteğini artırıyor. Kale E1, E4 desteğini artırıyor. D4 sürdüğünde E4'ün boşta kalmasını istemiyor. A6, ver fili, fil A4, B5. Kar sanatı olan baskıdan kurtuldu ve vezir kanadından alan kazandı. Fil B3, D6. E5'i desteklerken filin çaprazını açıyor. Fil G5, at açması aldı. Fil E6, gel filleri keselim diyor. Fil alır E6 yapılırsa F alır E6, alış merkeze doğru yapar. Merkez kontrolünü artırırken Carlsen yarı açık F dikeyine sahip olur. At B D2, H6. Fili istedi ve şahı için hava deliği açtı. Fil H4, fil alır B3, A alır B3. Anand'ın B dikeyinde duble piyonlar oluştu ama yarı açık A hattından kalesini aktifleştirdi. At B8, at başlangıç karesine döndü. C6 karesinde etkinliği sınırlıydı. Şimdi D7'ye bakış atıyor. H3, şahı için hava deliği açıyor. At B D7, at H2. At G4 gelip F6 atın olan baskıyı artırabilir. Vezir E7, vezirini geliştirdi. Kaleler arasındaki bağlantıyı sağladı. At D F1, at E3 ve G3 karelerine bakış atıyor. Fil B6, D4 sürüşünün tempo ile gelmesini engelliyor. At E3, vezir E6, B3'e baskı uyguladı. B4, A6 piyonu geride kalmış piyon olarak kaldı. A5, B alır A5, fil alır A5. Anant B dikeyindeki dublesinden kurtulurken Carlsen de geride kalmış A6 zayıflığından kurtuldu. At H4, fil B6, fil E3 atına baskı uyguluyor. Fil alır F6, at alır F6, at alır F6, vezir alır F6, vezir G4. Vezir D7 girmek istiyor. Uygun durumda at D5 ve F5 karelerine yerleşebilir. Fil alır E3, F alır E3. Anant alışı merkeze doğru yaptı. Merkez kontrolünü artırdı. F dikeyi açıldı. Vezir E7, D7 karesi kontrol altında. Kale F1, kalesini açık F dikeyine yerleştiriyor. C5, Şah H2, profilaktik bir hamle. Şah birinci yataydan ayrıldı. C4, D3'e hücum etti. D4, kale alır A1, kale alır A1, birer kale değişildi. Vezir B7, E alır D4 devamında E4'ü kazanmak istiyor. Kale D1, vezir C6, vezir F5, E alır D4, kale alır D4. Carlsen'in E4'e baskısı varken Anand'ın D6'ya baskısı var. Kale E5, ver veziri, vezir F3, vezir C7, D5 devamında açarak saldırılar gündeme gelebilir. Şah H1, vezir E7, vezir G4, şah H7, şah 8. yataydan ayrıldı. Vezir F4, F7'ye baskı uyguluyor. G6, şah G7 gelip F7'yi şahla desteklemek istiyor. Böylece vezirini özgürleştirecek. Şah H2, şah G7, vezir F3, kale E6, vezir G3. D6'yı istedi ama
E4'ü bıraktı. Kale alır E4. Vezir alır D6. Kale alır E3. Vezir alır E7. Kale alır E7. Değişimler sonunda Carlsen bir piyon önde kaldı. Kale D5. Ver B5'i. Kale B7. Kale D6. Şahın F6 karesinden aktifleşmesini istemiyor. F6. Şahı F7 karesinden aktifleştirmek istedi. H4. Şah F7. H5. Rakibinin piyonlarını parçalamak istiyor. Bu konumda G5 yapılırsa beyaz renkli karelerde zayıflık oluşur. Şah G4, Şah F4, Şah F5 ile bu piyonlara baskı uygular. G alır H5, Kale D5. H5'i isterken kaleyi B5'in savunmasına bağlıyor. Şah G6, Şah G3, Kale B6, Kale C5, F5, Şah H4. Carlsen 2 piyon önde ama şah kanadı piyonları dağınık. Şah H5 ve F5'in savunmasına bağlı. F4 sürerse kale alır H5 var. Bu pozisyonda Anant kalesini 5. yatayda ileri geri bekleterek tamamen sağlam durabilir. Konum onun için kaybetmesi zor bir yapıda. Eğer bir şey olacaksa onu Carlsen'in yaratması gerekiyor. Yani kazanmak istiyorsa risk alıp konumu karmaşıklaştırmak zorunda. Kale E6, B5'i bıraktı. Dünya şampiyonluğu maçında bu kadar riske girebilmek gerçekten büyük cesaret ister. Carlsen oyun sonunda kendisine ne kadar güvendiğini bir kez daha gösteriyor. Eşit bir konumda bile kazanmak için her şeyi deniyor. Kale alır B5, kale E4, Şah H3, Şah G5, Kale B8, Kale G8 ile şahı uzaklaştırabilir. H4, H5 karesinde şahı için yer açıyor. Kale G8, Şah H5, Kale F8, ver F5'i, Kale F4, Kale C8, C4'e yüklendi. Kale G4, Kale F8, ver F5'i, Kale G3, rakip şahı uzaklaştırıyor ve kendi şahına G4 karesinde yer açıyor. Şah H2, Şah G5, Kale G8, Şah F4, Kale C8. Anant burada C4'ü tehdit ediyor ve bu piyonun savunulmasının bir yolu yok. Carlsen kazanmak için konumu zorlamaya çalışırken Anant bir anda vezir kanadında iki geçer piyon elde edecek. Bilgisayar her ne kadar eşit dese de pratikte bu pozisyon her iki taraf için de oynaması son derece zor. Şah E3, kale alır C4, F4. Kaleyi destekledi. H3 sürüp F dikeyinde geçer oluşturmak istiyor. Kale A4. Anant hata yapıyor ve eşit kale oyun sonu bir anda Carlsen'in üstünlüğüne dönüşüyor. Anand'ın B4 ile ilerlemesi gerekiyordu. Bir tempo bile çok önemli. H3, H alır G2 istiyor. Almak en iyisi. G alır H3. F piyonunun önü açıldı. Kale G6, kale A6'nın tempoyla H6'yı isteyerek gelmesini engelliyor. Burada yapılacak basit bir hata oyunu beraberliğe götürürdü. C4, F3. Carlsen geçerini sürüyor. Kale A3, Şah E2, B4. Kale A2 ile şahı rahatsız etmek istedi. F2, Kale A2, Şah F3, Kale A3, Şah F4. Anand'ın şah çekişi kalmadı. Kale A8, arkadan şahı rahatsız etmek istiyor. Carlsen kale G1 geliyor ve Anand oyunu terk ediyor. Anand kale F8 ile şah çekerse Şah E3 karesinden F geçerini destekler. Anand'ın F geçerini kale ile vurması lazım. Anand'ın şahı pasif durumda olduğu için vezir kanadındaki geçerlerini destekleyemiyor. Carlsen kale ile bu geçer piyonları düşürecekti. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.